Online arbitraj mı, retail arbitraj mı, dropshipping mi? Hangi iş modeli senin için uygun? Bu videonun sonuna kadar izlediğin takdirde her şeyi öğrenmiş olacaksın. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çokça başlayan, özellikle yeni girişimci arkadaşlar için gerçekten kulağına küpe nasihatler vermeye çalışacağım. Ve sizlere gerçekten çok komik rakamlarla nasıl cirolar yaptığımızı ve sizin de bu iş modeliyle tonlarca paralar, tonlarca yatırımlar yapmadan da çok basit bir şekilde aynı paraları nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde de arkadaşlar sizler bu konu hakkında eBay ve Amazon'da nasıl online arbitraj, eBay'de nasıl retail arbitraj ve aynı şekilde dropshipping yapabilirsiniz, bunları öğrenmiş olacaksınız ki en önemlisi hangisi sizin için doğru iş modeli. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar YouTube kanalında abone olup bize desteğinizi sağlarsanız ve bildirim çubuğunu açarsanız arkadaşlar sürekli olarak böyle güzel ve güncel videoları ücretsiz olarak tonlarca eğitimlere para ödemeden sizler sahip olabilirsiniz. Şimdi gelelim ilk başta online arbitraj nasıl yapılır ya da online arbitraj nedir ve sizin için uygun mudur? Arkadaşlar online arbitrajda yaptığımız şey çok basit. İnternet sitelerine gidiyoruz. Bulmuş olduğumuz ürünler oluyor. Tonlarca paralar ödemeden gidip böyle çok uygun fiyata ben ürünler bulabiliyorum. Buradaki senaryoda bu kitap $200 olmuş fakat ben aldığımda $1'dı. Bunları arkadaşlar bizler neler yapıyoruz ki bunun gibi tonlarca ürün var ki sırf kitap diye özellikle altını çiziyorum. Sadece satmış olduğum bir ürün olarak göstermek amaçlı sizlere şu an anlatıyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gidiyorsunuz, öğretiyorlar online arbitraj vesaire vesaire. Arkadaşlar tonlarca paralar verip yani dünya paralar ödedikten sonra kazandığınız para tabii ki güzel olabilir. Fakat bu cireye ulaşamadıktan sonra zaman kaybından başka hiçbir şey değil. Yani videolar ve diğer şeyler size faydalı olabilir ama örnek olarak 10.000 sterlinlik yatırımınız yoksa ve bu işi böyle yapamıyorsanız ben size 1 poundla nasıl başlanacağını gösteriyorum. 1 pound. Amazon hesabınızın olması kaydıyla ya da yoksa aynısını eBay'de de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar net bir şekilde söylüyorum. Amazon bazen açılışta sorun yaratabiliyor eğer yurt dışında işiniz vesaireniz yoksa. Fakat eBay'de online arbitrajı nasıl yaparsınız? Ben size bunları göstereceğim. Şimdi gidiyoruz, ürünü buluyoruz. Ben bir tane ürün buldum diyelim. Bu ürün 1 pound. Ben bu ürünü satın aldım, evime gönderdim. Ürünün barkodunu Amazon'u çıkarttım ve Amazon deposuna gönderdim. Bundan sonraki süre içerisinde yaptığım hiçbir şey yok arkadaşlar. Yaptığım tek şey arkama yaslanıp bu kitabın satılmasını ya da almış olduğum diğer ürünlerin satılmasını sağlamak. Benim bunlar için özel toptancı listem var. Bu tarz ürünleri buradan çok rahat ve çok komik rakamlarda bulabiliyoruz. Şimdi Alibaba'dan ve diğer ürünleri alsaydık arkadaşlar gerçekten çokça para ödemek zorunda kalacaktık. Biliyorsunuz ürünleri toptan çekerken vesaire gibi durumlarda bizler bu şekilde hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan hem de özellikle İngiltere'den arkadaşlar çok komik rakamlarda ürünleri buluyoruz ve bu ürünleri arkadaşlar gelip burada görmüş olduğunuz gibi 200 pound'a aynı kitabı satıyoruz. Fakat tekrar dediğim gibi bu kitapları bulabilmeniz için arkadaşlar araştırmanız gerekiyor. Bu sadece bir kitap. Bunun gibi kaç tane üründe var ayrıyeten. Sadece basit herkesin başlayabileceği bir para. 1 pound'a alınmış bir kitap arkadaşlar. 2 pound'a maksimum 10 pound'a almış olduğunuz bir kitabı böyle paralara satabilirsiniz. Altını çizerek söylüyorum. İstediğiniz eğitim ve istediğiniz seminerlere katılın. Ki yıllardan beri ben de bu işlerin içerisinde hem kendim eğitim veriyorum hem de dünya üzerinde bu işi profesyonel yapan çoğu kişiden eğitimde almışımdır. Fakat buradaki süre içerisinde benim anlatmaya çalıştığım şey ben bunların hepsini kendi ticaretimde deneye yanılarak öğrendim. Yani bunların hiçbirinin eğitim içerisinde bulabileceğiniz şeyler değil. Neden? Çünkü hiçbir eğitimde arkadaşlar sizlere 1 pound'a ürün alıp da 200 pound'a satabileceğiniz bir sistem gösterilmez. İstediğiniz ticaret yapın ki ben yıllardan beri yapıyorum. Böyle bir iş modeli yok arkadaşlar. İstediğiniz yeri araştırın. Bu kadar da net bir şekilde söylüyorum. Belirli bir cironuz olur. 100.000 sterlininiz olur. 10.000 sterlininiz olur. 5.000 sterlininiz olur. Paranızı belirli bir yatırıma koyarsınız. Belki 1-2 ay sonra o para size geri döner. Ama bu şekilde 1 pound yatırıp da 200-300 pound kazanabileceğiniz başka bir iş modeli yok arkadaşlar. Bunu özellikle altına çizmek istiyorum. Yani demeye çalıştığım şey tonlarca para vermeden de bu paraları kazanabilirsiniz. Sadece nasıl çalışacağınızı doğru bir şekilde doğru kişilerle öğrenerek ve yaparak. Bununla beraber ikinci olarak arkadaşlar gelelim retail arbitrajı. Retail arbitraj nedir arkadaşlar? Ürünleri normal böyle Argos'tan gidip farklı yerlerden bulup Walmart'ta ürünlerin toptan fiyatları bazen indirimi fiyatlı giriyor.
Biz de bu ürünleri gidip oradan topluyoruz arkadaşlar ve bu ürünleri platformlarda, Amazon'da ve eBay'de satıyoruz. Bunu Bonanza'da da yapabilirsiniz, farklı platformlarda da. Nasıl mı arkadaşlar? Aslında ufak bir örnek göstermek çok isterim size. Burada arkadaşlar şu şekilde, hemen telefonumu hızlı bir şekilde bağlayalım. Eğer burada size örnek olarak gösterebilirsem. Burada arkadaşlar biz şimdi normalde ne yapıyoruz? Eğer beni görebiliyorsanız bilmiyorum ama biz burada gidiyoruz, defterleri araştırıyoruz benim arkadaşımda. Burada tonlarca yer var zaten öyle. Normalde dediğim gibi bu retail arbitraj biraz daha Avrupa'da yaşarsanız sizin işinize yarayacaktır ama aynı şekilde Türkiye'de de biz çok ürün var böyle gönderiyoruz. Ne yapıyoruz? Burada bir barkod okuyucuyla arkadaşlar, çünkü günde belki 10.000 üzerinde böyle kitapların hepsine bakıyoruz. Ve inanılmaz derecede ben bu işi gerçekten çok eskiden beri yapıyorum. O kadar hızlı olmam gerekiyor ki. Çünkü bu kitabı satın alan çok insanlar var. Bu kitapları araştıran insanlar var. Belirli bir saatten sonra 10.000 kitap barkodla okuttuktan sonra artık kafanız yanıyor. Kolay iş değil arkadaşlar. Ve sürekli kitaplara baktığınız zaman kar marjını ve diğer şeyleri hesaplamanız gerekiyor. Ve buna göre de hemen bakıp o rakamlara şey yapmamız gerekiyor. Mesela buradaki senaryoda biz bir tane çok iyi bir kitap gördük. Orada diyor ki bana bu kitabı satın al diyor. Çünkü bu kitabın benim vermiş olduğum parametreklere göre en az burada arkadaşlar 30-40 pound kârı var. Her şey çıktıktan sonra Amazon fee'si, kitabın alış fiyatı ve diğer şeyler. Buradaki senaryoda. Bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar bizler bu şekilde hızlı bir şekilde bakıyoruz. Ben bu kitapları bu raflardan arkadaşlarım ararken bana sadece iyi kitapları ortalama olarak çıkartıyor. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama ne arkadaşlar? İkinci aşamada bu benim kendi bir ticaretimde yaptığım, siz yapmak zorunda değilsiniz. Yatırım yapacağım şeyin ne kadar bana kazandıracağını bir kere daha double check yapmam gerekiyor. Yani bir daha kontrol etmem gerekiyor. O da buradaki senaryoda arkadaşlar bu şekilde hemen başlıyorum kitapları okutmaya. Bakıyorum burada diyor ki kitap diyor normalde 1 milyonun üzerinde 90 pound kazandırıyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum 90 pound şu anki kitapta 119 pound'a satılıyor. Ortalama bir Amazon FBA'de satılmıyor. Ben daha fazla paraya satabilirim. Bir bakıyorum rankine 1 milyon ranki var arkadaşlar. Profit orada 80 pound'a yakın bir para. Ayrıca ayda 4 kere satılıyor. Bakın bu ayda 1 kere satılmış. Yani bunlar benim direkt ne kadar satış yapıldığını bu kitabın görebiliyorum. Burada 46 poundluk bir kitap. Burada baktığım zaman arkadaşlar 65 pound'a yakın bir para ve yine bir kere de satılmış. Yani güzel gitmişiz buradaki süre içerisinde. Bir daha bakıyorum burada arkadaşlar 68 pound kazandık ve şu anki süre zarfı içerisinde kitapları hiç durmadan böyle okutuyoruz ama bir tarafa ayırdıktan sonra her kitap bu kadar tabii ki etmiyor. Orada bir saatimizi kitap araştırmayla ayırıyoruz. Ondan sonra bakın 78 pound arkadaşlar. Şu an yine araştırıyorum kitapları kullanmış olduğum özel uygulamayla. Bu şekilde bu kitapta arkadaşlar 3 milyon ranki var ve 40 pound para kazandırıyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Yani bu yazılımları kullanmak gerçekten bu kadar basit. Yine bu yazılımla ilgili bakmak isterseniz bu şekilde barkodunu açıyorum ve bu yazılımı okutuyorum. Normalde bu almış olduğum bir kitap. Hemen bana al ya da alma diye yukarıda bilgi veriyor. Bakın üst tarafta arkadaşlar gördüğünüz kısımda 3 pound'a yakın bir profitin olduğunu, 179 skorunun olduğunu ve 11K rankinin olduğunu gösteriyor. Ve kitap hakkında da daha detaylı bilgi almak istersem de burada daha detaylı bilgiyi alabilirim. Bu şekilde arkadaşlar işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Peki bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar sizler de retail arbitrajın nasıl bu şekilde vizitör tarafından yapıldığını görebildiniz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık belki 1 dakika bir süresi içerisinde 1000 pound'a yakın para kazandık arkadaşlar. Bu kitaplar ortalama olarak 1-2 ay içerisinde satış yapılacak ve bizim harcadığımız para sizlere belki tuhaf gelecek ama tonlarca 1000 pound kazanmak için 10 pound'a yakın bir para harcadık arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 10 pound gibi bir para harcadık. 1000 pound'un üzerine yakın bir şey yaptık. Bunu 1 saatte yaptık arkadaşlar. Ki bunu daha fazla araştırdığımız takdirde daha çok ürünler bulabiliyoruz. Çünkü biz Londra'da özellikle ben boş vakitlerimde arkadaşlar kitap okumayı çok sevdiğim için bütün kitapçılara gidiyorum, dolaşıyorum. Ayrıca de burada özel yerler var. Bu özel yerlerde inanılmaz derece ben eğitim içerisine koydum ama normal yerlere gidip arkadaşlar internetten böyle çok uygun fiyatlara böyle ürünleri alabiliyoruz ve bu ürünleri Amazon'da belki 5 katına satabiliyoruz. Çünkü burada önemli olan şey tamamen rank arkadaşlar. Rank satılıyorsa bu şekilde yapılıyor. Peki bu da retail arbitrajcı arkadaşlar. Retail arbitrajda ürünlerinizi bu şekilde depolarda tutup ya da Amazon depolarına gönderip ürünlerinizi satabilirsiniz. Peki gelelim dropshipping'e. Peki dropshipping arkadaşlar daha önce önümüzde herhangi bir şekilde bir ürün yok.
sıfır parayla, sıfır sermayeyle başlıyoruz. Tabii ki sıfır dememe bakmayın. Çünkü bunun arka tarafında Amazon hesabınızın açılması gerekiyor. eBay için konuşuyorsam herhangi bir şekilde bir şey gerekmiyor. eBay direkt ücretsiz şekilde kayıt olabilirsiniz. Kullandığım yazılımda arkadaşlar sizlere vermiş olduğum linkten katılırsanız 10 tane ücretsiz olarak katılma hakkı sağlayacaktır. Yani 10 ürün ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Şimdi hesabınızı bağlayacaksınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hustle kullanıyorsanız çok iyi. Çünkü bunu da ücretsiz olarak kullanabileceksiniz demektir. Eğer ücretli bir aboneyseniz, boşu boşuna Amazon'a tonlarca paralar verip de farklı farklı yazılımlar kullanmanıza ya da Amazon'dan tutup Kanada'dan alıp da Amazon Amerika'da satmanız gibi fantezilere girmenize gerek yok. Bu şekilde çok daha fazla para kazanacağınıza altımı imzamı atarım. Yani öğretilen sistemler sizlere arkadaşlar çok da para kazandırma amaçlı gözükmüyor. Fakat 2021'in normal dropshipping sisteminde bu ürünleri ben hem Shopify'a hem eBay'e hem de Amazon'a bir tane yazılım kullanarak ki ücretsiz 10 taneye kadar ki eğer daha fazla para kazanıyorsanız yazılımı alın arkadaşlar. Ücretsiz olarak buradan geliyorum ve benim çalışmış olduğum Argos özellikle benim çok sevdiğim Dan diyorum. Burada ürünlere geliyorum arkadaşlar. Burada ürünler çıkıyor. Argos mesela bu ürünü satıyormuş. 1.68 pound karı var. Tabii ben burada genellikle buraya 5 pound koyuyorum. 5 pound'un altındaki ürünleri satmamaya çalışıyorum. Ve altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Marka ya da tescilli olan trademark ürünlerden uzak durmaya çalışmanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bunları bildiğim için şu an bu kısmı üstüne körü geçiyorum. Siz lütfen buna dikkat edin. Burada ürünü buluyorum. Bakın 5 puan burada list product diyorum arkadaşlar ve bu ürünü listedikten sonra direkt Amazon dükkanıma gidiyor. Bitti. Bu kadar kolaydı arkadaşlar. Burada bazen bazı şeyler için bilgiler de çıkabilir sizlere. O bilgileri tamamladıktan sonra arkadaşlar listelenme işleminiz Amazon'da dropshipping ve bu kadar basit. Aynı şekilde eBay'de nasıl yaparım arkadaşlar? eBay'de de yapmak istiyorsam buraya gelirim. eBay dükkanımı seçerim, örnek veririm. Bir tane örnek olarak hesabımızda. Yine Argos'a geldik. Buradaki senaryoda artık hangisinden yapıyorsunuz? Include diyorum. Ve burada Argos'ta bana yine 5 puanlık en az kar marjı olan ürünleri göstersin. Hemen burada bakıyorum bir tane. Buldum bir tane ürünü mesela 5 puanın üzerinde. List diyorum ve buradaki seçeneği seçtikten sonra da Amazon'da ürünümüzü listeliyoruz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde ürünümüz satıldı. Peki ne oluyor bundan sonraki süreçte arkadaşlarım? Bu ürünler satıldığı zaman bizler Argos'a gidiyoruz. Argos'tan bu ürünü alıp müşterimizin bize vermiş olduğu adrese ürünü gönderiyoruz ve üzerine 5 pound mı 10 pound mı ne kadar karımız varsa o para da bize kalıyor. Yani sıfır kar marjıyla ilk önce ürünü satıyoruz. Sonra satıldığı zaman satın alıyoruz. Yani sermayesiz ve yeni başlayan arkadaşlar için inanılmaz derecede güzel bir şey. Peki şimdi hangisi sizin için daha uygun? Eğer gerçekten bu işe yeniden başlayacaksınız arkadaşlar, bizler bunu çok kapsamlı bir şekilde anlattık. Fakat yeni başlayacaksınız, buradaki bilgilerle de çok rahat bir şekilde başlayabilir, kendi ticaretinizi yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz bir dakikada nasıl çok komik bir şekilde 1000 pound gibi rakamlar ulaşılabiliyor. Peki sizler de bunu nasıl yaparsınız? Daha detaylı bilgi almak isterseniz bize Dijital Market Mentoring'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca kısa bir not arkadaşlar, çok ama çok önemli. Hayatta ne yapıyorsanız yapın, inandığınız şeyi yapın. Para için yaptığınız şeyler karşınıza çıkacak en ufak sorunlarda sizi gerçekten orada vazgeçmeye yönlenecektir. Eğer benim gibi sizler de kitap okumayı seviyorsanız bence mükemmel bir hobi. Bu hobiyi ben inanılmaz derecede yani dünya üzerinde tekrar dediğim gibi bu kadar ufak paralarla bu kadar büyük ciro yapabileceğiniz bir iş modelini kimse geliştiremezdi ki ben bu yılları bayağı bir zamanım harcadım arkadaşlar. Bu sistemin nasıl çalışacağını, nasıl kurulacağına, yazılımlarına kadar her şeyine kadar çok detaylı anlattık. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar bunlar tecrübeyle olur. Bunlar eğitim olarak ve bazı şeyleri yaparak olabilir ama bunları gerçekten tecrübe edinerek öğreneceksiniz. O yüzden ticarete girmeniz gerekiyor. Videoları izlemeyi bırakıp harekete geçmeniz gerekiyor. Başarmak istiyorsanız siz de başarılı insanların yanında yer almanız gerekiyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar kanala abone olursanız da böyle güzel içerikleri sürekli olarak göreceksiniz. Herhangi bir sorunuz varsa bize yardımcı olabilmek için sizler için açmış olduğumuz Facebook gruplarına, Telegram gruplarına, Discord gruplarına katılın ki sizlere yardımcı olalım arkadaşlar. Aynı şekilde soru, görüşleriniz de önerileriniz olursa da yazın. Peki Amazon ve eBay'de dropshipping, online arbitraj ya da retail arbitraj. Hangisi sizin için arkadaşlar? Yorumlarda bunu bana yazarsanız ben de bu konu hakkında daha güzel ve içerikli videolar çekmeye devam edebilirim. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Güzel günleriniz geçmesi dileğiyle. Hoşça kalın.